Milattan sonra 65 yılındayız. İtalya'da son derece lüks ve gösterişli bir villanın içindeyiz. Ama atmosfer kelimenin tam anlamıyla boğucu. Yaşlı bir adam buharla dolu sıcak bir küvette oturuyor. Kesik bileklerinden kan yavaşça, yani neredeyse acı verici bir yavaşlıkla suya karışıyor. Ve odada inanılmaz bir gerilim olması beklenirken, Hiçbir şey yok. En ufak bir panik yok, çığlık yok. Bu adam etrafında toplanmış böyle gözyaşlarına boğulan yazmanlarına o an bile son felsefi düşüncelerini dikte etmeye devam ediyor. kendi elleriyle eğittiği, kendi öğrencisi olan Roma İmparatoru tarafından az önce ölüme mahkum edilmiş. Ama yüzüne bakıyorsun, en ufak bir korku belirtisi, zerre kadar pişmanlık yok. Orada tam mutlak bir zihinsel kontrol var. O sahne, antik tarihin en ikonik anlarından biridir zaten. Yani ölümle burun buruna gelmiş, daha doğrusu ölümü kendi elleriyle kucaklayan bir zihnin sükûneti. O küvette etten ve kemikten ziyade adeta yıkılmaz bir irade anıtı duruyor. Hı hı. Bedeninin iflas etmesine izin veriyor ama zihninin teslim olmasına asla müsaade etmiyor. Bizi dinleyen, sana söylüyorum, hayatın boyunca inandığın değerlerle gerçek dünyanın o acımasız zorunlulukları arasında sıkışıp kaldığın kesin olmuştur, değil mi? İş hayatında, ilişkilerinde, vermek zorunda kaldığın o gri kararlarda. Hepimizin başına gelir. İşte bu derinlemesine incelemede bu evrensel insanlık durumunun tarihteki en uç, en kanlı ve dürüst olmak gerekirse en büyüleyici örneğine dalıyoruz. Konumuz genç Seneca'nın hayatı. Kaynaklar gerçekten muazzam. Ve modern siyaset felsefesi analizlerine kadar uzanan çok zengin bir malzeme var. Ve tüm bu metinlerin arasına dalarken misyonumuz son derece net. O büyük çelişkiyi çözmek. Tarihin en büyük çelişkilerinden birini çözmek. Basitliği, doğaya uygun yaşamayı ve erdemi savunan stoacı bir filozofun nasıl olup da Roma İmparatorluğu'nun en zengin adamlarından birine dönüştüğünü, Ve kana susamış bir tiranın, yani Nero'nun sağ kolu olduğunu anlamak. bu gerçekten akıl alır gibi değil. Bu siyaset ve felsefe tarihinin en büyük paradokslarından biri. Yani bir tarafta dünyevi zevkleri, hırsları ve zenginliği elinin tersiyle itmeyi öğütleyen, erdemin tek gerçek iyilik olduğunu savunan bir bilge var. Diğer tarafta ise imparatorluğun zirvesinde o saray entrikalarının, kanlı tasfiyelerin ve mutlak gücün tam merkezinde yer alan başdanışman, bir politikacı var. Evet, bir nevi başbakan gibi. Bu ikiliyi, bu inanılmaz gerilimi anlamadan Seneca'nın kim olduğunu anlamak imkansız. O halde küvetteki o soğukkanlı filozofa gelmeden önce işlerin nasıl bu noktaya geldiğini konuşmamız lazım. Çünkü onun Roma'nın ölümcül siyasi arenasına adımı hiç de tesadüf değildi. Hayatı en başından beri iktidarla olan tehlikeli, adeta bıçak sırtı bir danstan ibaretti. İspanya'nın Cordoba şehrinden Roma'ya gelişini biliyoruz. Yaklaşık milattan önce 4 yıllarında doğuyor ve çok küçükken Roma'ya getiriliyor. Evet, erken dönem senatörlük yılları falan var ama bence asıl dönüm noktası onun bedensel zayıflığıydı. Yani sürekli hastalıklarla boğuşması. Burada asıl büyüleyici olan şey tam olarak bu. Seneca'nın çocukluğu ve gençliği onu yatağa mahkum eden çok ciddi sağlık sorunlarıyla geçiyor. Astım ve tüberkülozla boğuşuyor. Antik Roma'da astım krizi geçirdiğini bir düşünsene. Değil mi? İnhalatör yok, modern tıp yok. Her nefes alışverişin, her an boğulma tehlikesiyle bir savaşa dönüşüyor. Hatta bir dönem intiharı bile düşünüyor. Gerçekten mi? Evet, ama yaşlı babasını üzmemek için vazgeçiyor. İyileşmek için yıllarca Mısır'da yaşamak zorunda kalıyor. Bunu büyük resimle ilişkilendirirsek şey diyebiliriz. Stoacılık onun için sadece okullarda öğretilen havalı bir entelektüel teori değildi. Bir zorunluluktu. Bedeninin ona her an ihanet edebileceğini, acının ve ölümün her nefeste kapıda olduğunu yaşayarak öğrenmişti. Zihnini bedeninden ayırmak, onun için kelimenin tam anlamıyla bir hayatta kalma mekanizmasıydı. O zaman bunu biraz açalım. Çünkü bu gerçekten çok kritik bir detay. Milattan sonra 31 yılında Roma'ya döndüğünde işte o sürekli ölümle burun buruna yaşamış, zihnini çelik gibi eğitmiş adam inanılmaz bir hatip olarak senatoda parlamaya başlıyor. Kelimeleri öyle bir kullanıyor ki herkes onu dinlemek için can atıyor. Fakat bu yetenek
ona neredeyse hayatına mal olacak ilk büyük belayı getiriyor. Çünkü o dönemin dengesiz narsist imparatoru Caligula bu durumdan kelimenin tam anlamıyla çıldırıyor. Kıskançlıktan deliye dönüyor resmen. Evet. Caligula sırf kendisinden daha iyi, daha etkili konuşuyor diye Seneca'nın intihar etmesini emrediyor. Bu aslında gücün ne kadar kaprisli ve rasyonellikten uzak olabileceğini gösteren korkunç bir an. Caligula hitabeti ve kitleleri etkileme gücünü sadece kendi tek elinde görüyor. Rakip istemiyor. Seneca'nın o entelektüel başarısı, imparatorun kırılgan egosuna doğrudan bir saldırı olarak algılanıyor. Düşün, hiçbir yasa dışı iş yapmamışsın, sadece işini çok iyi yapıyorsun ve karşılığında ölüm fermanın imzalanıyor. Ama sonrasında olanlar çok daha absürt. Olay şu, Caligula'nın metresinden biri araya giriyor ve imparatoru ikna ediyor. Diyor ki boş ver, bu adamın zaten tüberkülozu var, ciğerleri bitik durumda. Yakında kendiliğinden ölecek. Kendi ellerini kirletmene hiç değmez. Çok ironik değil mi? Caligula emri geri çekiyor. Bu gerçekten inanılmaz. Bunu bizi dinleyenler için günümüze uyarlayayım. Düşünsene, şirketindeki son derece toksik ve egoist patronun sırf yönetim kurulunda ondan çok daha parlak bir sunum yaptın diye seni anında kovmaya karar veriyor. Ama tam o gün hastalanıp ağır bir grip olduğun için rapor alıyorsun. Patron da insan kaynaklarına gidip nasılsa hastalığı ağır, yakında kendi isteğiyle dayanamayıp işi bırakır, boşuna tazminat ödemeyelim diyerek seni kovmaktan vazgeçiyor. İşin aslı, Seneca'nın hayatı tam olarak böyle bir tesadüfle kurtuluyor. Ve bu kurtuluş Seneca'nın zihninde bir aydınlanma yaratıyor. Stoacılığın o meşhur, kontrol edemediğin şeyleri kabul et ve sadece kendi tepkilerine odaklan ilkesi burada ete kemiğe bürünüyor. Hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu, ne kadar yetenekli, ne kadar zeki veya erdemli olursan ol, gücü elinde tutan tiranın tek bir kaprisiyle her şeyin bir saniyede yok olabileceğini birinci elden tecrübe ediyor. Artık felsefe onun için bir lüks değil, bu kaotik ve tehlikeli Roma siyasetinde aklını kaçırmamanın tek yolu. Bir süreliğine hayatta kalmayı başarıyor. Caligula, milattan sonra 41'de suikasta kurban gidince muhtemelen derin bir nefes almıştır Seneca. Ancak sular durulmuyor. Caligula'nın ölümüyle tahta geçen yeni imparator Claudius döneminde Seneca'nın şansı bu kez dönüyor ve kendini bir anda tam bir tecrit içinde buluyor. O ölümcül siyaset sahnesi onu resmen dışarı tükürüyor. Olaylar orada çok hızlı gelişiyor. Milattan sonra 41 yılında Caligula'nın kız kardeşi Julia Livilla ile zina yaptığı suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Tarihçilerin büyük bir kısmı bu suçlamanın aslında yeni imparatoriçe Messalina'nın siyasi bir kumpası olduğunda hemfikir. Yani siyasi bir ayak oyunu. Messalina, Julia'yı ve onun etrafında toplanan entelektüel çevreyi kendi iktidarına bir tehdit olarak görüyor. Sonuç olarak Claudius ölüm cezasını sürgüne çeviriyor ve Seneca o dönem medeniyetten tamamen uzak, vahşi bir kaya parçası olarak görülen Korsika adasına gönderiliyor. Gerçekten korkunç bir düşüş. Üstelik tam bu sürgün kararından kısa süre önce minicik yaşta tek oğlunu kaybetmiş. Yani sadece kariyeri değil, yüreği de paramparça bir durumda. Ve bu mutlak yıkımın ortasında Korsika'da o 8 yıllık yalnızlık dönemi başlıyor. Ama ilginçtir ki bu tecrit dönemi felsefi üretim açısından onun en parlak yıllarından birine dönüşüyor. Annesini teselli etmek için yazdığı Helvia'ya Teselli isimli eseri okuduğunda inanamıyorsun. Coğrafi olarak bir kayalığa hapsedilmiş olsa da zihinsel özgürlüğün nasıl bulunacağını anlatıyor. Zihin hiçbir yere sürgün edilemez, insan erdemiyle her yerde bütündür diyor. İnsanın içini ferahlatan çok asil bir duruş. Stoacılığın en temel prensiplerinden birini çok güçlü savunur o metinde. Dış koşulların, yani sürgünün, yoksulluğun veya statü kaybının felsefi adıyla kayıtsız kalınacak şeyler olduğunu açıklar. Preferred indifference falan meselesi. İnsanın gerçek mutluluğunun ve özgürlüğünün sadece kendi aklında, kendi içsel erdeminde yattığını söyler. Korsika'daki o izolasyon, teorisini damıtması için ona mükemmel bir laboratuvar sunmuştur aslında. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü bir yanda o asil duruş var ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Seneca bir yandan iç huzur, zihnin yenilmezliği ve kadere rıza üzerine o mükemmel denemeleri yazarken, diğer yandan, Polibios meselesi. evet,
Polibios'a Teselli adında bir başka metin daha kaleme alıyor. Polibios kim dersen, İmparator Claudius'un azatlı kölesi, sarayın bürokrasisinde son derece güçlü, kilit bir adam. Sarayın kapı tutucusu diyebiliriz. Seneca bu metinde Polibios'a resmen yalvarıyor, onu haksız yere sürgüne gönderen İmparator Claudius'u adeta bir tanrıymış gibi öve öve bitiremiyor ve Roma'ya geri dönmek için çırpınıyor. Yani şunu sormak zorundayım. Sürgünün, siyasi gücün ve statünün hiçbir önemi olmadığını yazan bu büyük filozof, pratikte işler zorlaştığında felsefesini sadece havalı bir vitrin olarak mı kullanıyordu? İş Roma'ya durmaya gelince bütün o stoacı idealler çöpe mi atılmıştı? Antik çağdan beri Seneca'yı eleştirenlerin en çok kullandığı argüman da budur. Onu tam bir ikiyüzlü olmakla suçlarlar. Ancak durumu dönemin dinamikleriyle sentezleyip biraz daha serin kanlı okumamız gerekiyor. Felsefe, izole bir adada kendi başınayken mükemmel ve pürüzsüz olabilir. Ancak Seneca, köşesine çekilip sadece aydınlanma arayan bir keşiş değildi. O, iliğine kadar bir Romalıydı. Roma aristokrasisi için hayat, aktif siyasettir, devlete hizmettir. Yani inziva onlara göre değil. Seneca, dünyaya müdahale etmek, siyasetin ve toplumun içinde aktif bir bilgi olmak istiyordu. Stoacılığın sadece bir inziva felsefesi olmadığını, dünyanın o çamurlu karmaşası içinde uygulanması gerektiğine inanıyordu. Güce ve merkeze dönmek için prensiplerini esnetmeye, o utanç verici övgüleri düzmeye hazırdı. Çünkü Roma'da olmadan, olaylara yön vermeden, felsefesinin eksik, sadece bir teoriden ibaret kalacağını düşünüyordu. Yani bir nevi masada olmazsam menüde olurum. O yüzden ne pahasına olursa olsun o masaya dönmeliyim diyordu. Ve bu geri dönüş arzusu milattan sonra 49 yılında Agrippina sayesinde nihayet gerçekleşiyor. Yeni imparatoriçe, Agrippina amcası Claudius'la evleniyor ve hemen ilk iş olarak Seneca'yı sürgünden geri çağırtıyor. Ama bu biletin çok ağır bir bedeli var. Bu geri dönüş ona sadece özlediği Roma'yı vermiyor, aynı zamanda tarihin en meşhur tiranlarından birinin, Agrippina'nın 11 yaşındaki oğlu Nero'nun akıl hocalığını da getiriyor. bu noktada tarih sahnesindeki en karmaşık usta-çırak ilişkilerinden biri başlıyor aslında. Agrippina'nın planı kusursuzdu. İmparatorluğun en zeki adamını oğlunun yanına koyarak Nero'yu geleceğe hazırlamak. Milattan sonra 54 yılında Claudius zehirlenip ölünce Nero henüz 16 yaşında imparator oluyor. 16 yaş, yani dünyayı yönetmek için çok ama çok erken. Tabii ki o yaşta birinin devleti yönetmesi imkansız. İşte o an Seneca ve Praetorian Prefekti yani imparatorluk muhafızlarının komutanı Burrus, imparatorluğu fiilen yöneten ikili olarak direksiyona geçiyor. Devleti asıl yönetenler onlar oluyor. Tarihçiler Nero'nun saltanatının bu ilk 5 yılını yani Quinquennium Neronis dönemini inanılmaz derecede adil, istikrarlı ve başarılı bir dönem olarak kabul eder. Peki bunu nasıl başardılar? O deli dolu genci nasıl kontrol altında tuttular? Çok zekice bir bürokratik manevrayla Seneca ve Burrus, Nero'nun zevklerine, sanat ve müzik tutkusuna alan açarak onu devletin o günlük sıkıcı yönetim işlerinden uzak tuttular, arka planda ise senatoyla uyum içinde çalışıp yasaları düzenlediler. Resmen oyalamışlar adamı. Seneca, Nero'ya merhameti ve ölçülülüğü öğretmek için Merhamet Üzerine yani De Clementia adlı ünlü eserini yazdı. Bu eser sadece bir ahlak kitabı değildir, inanılmaz kurnazca bir siyaset teorisidir. Seneca orada şunu söyler, Roma İmparatoru mutlak güce sahiptir, onu sınırlayacak hiçbir anayasa veya yasa yoktur. Mutlak gücü sınırlandırabilecek tek şey imparatorun kendi vicdanı ve merhametidir. Yani Nero'ya, sen bir tanrısın, her şeyi yapabilirsin ama merhametli olursan insanlar seni sever ve suikasta kurban gitmezsin diyerek onu gururunu okşayarak dizginlemeye çalışır. Aklıyla resmen sistemi hacklemeye çalışmış adam. Hatta aynı dönemde sürgüne gönderilmesinin intikamını alırcasına, ölen İmparator Claudius'un tanrısallaştırılmasıyla dalga geçen Apokoloçintozis adlı inanılmaz acımasız bir hiciv yazıyor. Bir nevi kabaklaşma hikayesi. Yani bir yandan yeni rejimin felsefi zeminini kurarken, diğer yandan eski rejimi aşağılayarak siyasi meşruiyet sağlıyor. Gerçekten tam bir pragmatist. Ama ilk 5 yıl harika geçse de sonrası tam bir kabus. İş çığırından çıkıyor.
Nero yavaş yavaş büyüyor, güç zehirlenmesi yaşıyor ve Seneca'nın kontrolünden çıkmaya başlıyor. Şiddet, paranoya ve o meşhur kan sarmalı başlıyor. Öz annesi Agrippina'yı öldürtüyor, erkek kardeşi Britannicus'u zehirletiyor, karısı Octavia'yı sürgüne gönderip öldürtüyor ve düşün, erdem bekçisi Stoacı filozof Seneca, bütün bunların tam ortasında Nero'nun sağ kolu olarak durmaya devam ediyor. Sadece durmakla da kalmıyor, suça entelektüel olarak ortak ediliyor. Nero, annesi Agrippina'yı acımasızca öldürttüğünde Roma halkı ve senato şok içindeydi. Nero'nun bu cinayeti meşrulaştırması gerekiyordu ve o resmi savunma konuşmasını bizzat Seneca yazmak zorunda kaldı. İnanamıyorum, annesinin cinayetini aklayan metni o mu yazdı? Evet, Agrippina devlete ihanet ediyordu, imparatoru öldürecekti, bu bir devlet bekası meselesidir. Minvalinde bir metinle senatonun karşısına çıkıp cinayeti akladı. Tam anlamıyla bir siyasi spin doktoru gibi davranmış. Ve aklımın almadığı yer şurası. Tüm bu kan banyosunun, annelerin, kardeşlerin katledildiği bu ahlaki çöküşün ortasında Seneca inanılmaz bir servet biriktiriyor. Hem de ne servet. Tacitus gibi tarihçilerin kayıtlarında 300 milyon sestercius gibi devasa, akıl almaz bir rakamdan bahsediliyor. İmparatorluk çapında lüks malikaneler, köleler falan. Hatta Britanya'daki yerel halka zorla yüksek faizli krediler verdiği, sonra aniden bu kredileri geri çağırarak orada devasa kanlı isyanların çıkmasına sebep olduğu bile iddia ediliyor tarihte. Buddika isyanından bahsediyorsun. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Dünyevi zevklerden arınmayı, sade bir yaşamı vaaz eden bir filozof nasıl tefeci gibi davranıp imparatorluk çapında malikaneler krallığı kurabilir? Bu tıpkı lüks, gösterişli bir özel jette şampanya yudumlarken sosyal medyadaki milyonlarca takipçisine minimalizmin ve dünyevi hırslardan vazgeçmenin erdemlerini anlatan modern bir yaşam koçuna benziyor. İnsanın aklı almıyor gerçekten. Dışarıdan bakıldığında korkunç bir çelişki ve tam bir ikiyüzlülük gibi görünüyor. Zaten o dönemde de düşmanları bunu doğrudan yüzüne vuruyorlardı. Suilius diye bir politikacı var mesela. Açıkça sen bu parayı hangi bilgelik sayesinde kazandın diye soruyor. Çok haklı bir soru bence. Ama Seneca bu suçlamaların gayet farkındaydı ve Mutlu Yaşam Üzerine adlı eserinde bizzat kendini savundu. Seneca'nın felsefi manevrası stoacılığın esnek bir kavramına dayanıyordu. O bahsettiğimiz tercih edilen kayıtsız kalınacak şeyler kavramı. Biraz daha açar mısın bunu? Yani nasıl aklıyor parayı? Yani stoacılıkta mutlak iyi sadece erdemdir, mutlak kötü ise erdemsizliktir. Zenginlik, sağlık, şöhret gibi şeyler doğası gereği ne iyidir ne de kötü, onlar ahlaki açıdan nötrdür. Ancak bir filozof bunlara sahip olmayı tercih edebilir. Seneca diyor ki, filozof zenginlik olmadan da gayet mutlu yaşayabilir. Ancak eğer bu zenginlik onurlu bir şekilde elde edildiyse, bilgenin bunu reddetmesi için hiçbir sebep yoktur. Hatta daha da ileri gidip zenginliğin erdemi pratik etmek için, yani cömertlik yapmak, dostlarına yardım etmek için daha geniş bir oyun alanı sağladığını iddia eder. Bilgi adam zenginliğe sahip olur ama zenginlik bilgi adama sahip olamaz der. Tabii burada senin de bunu dinleyen herkesin de durup şunu sorması gerekiyor. Bu sofistike açıklama sizce gerçekten tutarlı bir felsefi argüman mı? Yoksa kanlı bir diktatörlükten elde edilen kirli parayı aklamak için uydurulmuş dahiyane bir kılıf mı? Bence inanılmaz bir kılıf. Roma aristokrasisinde gücü elinde tutmak istiyorsan zengin olmak zorundasın. Seneca da felsefeyi bu sisteme entegre etmiş olabilir. Param var çünkü neden olmasın ama ben ona bağımlı değilim diyor yani. İnanılmaz bir kıvrak zeka. Ama o sarayın içindeki korkunç psikolojik baskı, etrafındaki insanların birer birer katledilmesi, yazmak zorunda kaldığı yalanlar falan. Bütün bunlar Seneca'nın zihnini paramparça etmiş olmalı. Çünkü edebi eserlerine baktığımızda kelimenin tam anlamıyla bir kişilik bölünmesi görüyoruz. Eserleri arasındaki o keskin uçurum gibi zıtlık, iç dünyasındaki o devasa çatışmanın ve bilişsel çelişkinin en net kanıtıdır aslında. Bir tarafta hayatının sonlarına doğru dostu Lucilius'a yazdığı o meşhur ahlak mektupları var. Bu mektupları okuduğunda inanılmaz pratik, günlük özdenetim, sükunet,
zamanın değeri ve rasyonel yaşam üzerine yazılmış insanı dinginleştiren satırlarla karşılaşıyorsun. Zaman yönetimi tavsiyeleri bugün bile muazzamdır. Evet, bugün bile hepimizin başucunda durması gereken tavsiyeler veriyor. Ama öte yanda Seneca'nın kaleme aldığı trajedyalar var. Medea, Thaisties gibi tiyatro oyunları. Ve bu oyunlar akıl almaz derecede karanlık ve kanlı. Kan dondurucu metinler. Thaisties mesela sırf intikam uğruna kardeşinin çocuklarını kestirip, pişirip bir ziyafette babalarına yediren Atreus karakteri var. Yani şunu sormadan edemiyorum. Gündüzleri mantık, sükunet ve doğayla uyum üzerine o dingin mektupları yazan bir adam, geceleri nasıl yamyamlık, ensest ve aklın tamamen tutkulara yenik düştüğü bu kadar vahşi tiyatro oyunları yazabilir? Bu aslında Seneca'nın psikolojisinin kilit noktası bence. O trajedyalar hastalıklı bir hayal ürününün fantezileri değildi. Doğrudan Nero'nun sarayında her gün şahit olduğu vahşetin, kibirin ve rasyonellikten uzaklaşmış mutlak gücün bir aynasıydı. Hı hı. Stoacılıkta insanın içindeki logos, yani akıl ve mantık, her zaman tutkuları dizginlemelidir. Ama Seneca, sarayda aklın çöktüğünde ve tutkuların öfkenin gücü ele geçirdiğinde, insan doğasının nasıl canavarlaştığını birinci elden görüyordu. Mektuplar, Seneca'nın ulaşmaya çalıştığı, ideal stoacıyı zihninde inşa ettiği o güvenli, huzurlu limanı temsil ediyordu. Peki ya trajedyalar? Trajedyalarsa her sabah uyandığında hayatta kalmaya çalıştığı, ahlakın ve rasyonelin yok olduğu o kanlı gerçekliğin bir dışa vurumuydu. Mektuplar onun idealiydi, trajedyalarsa bence travma sonrası stres bozukluğunu, yani PTSD'sini işlediği bir tür edebi terapiydi. Belki de bu oyunları yazarak içindeki karanlığı boşaltmasaydı, o sarayda aklını tamamen yitirirdi. Yani kendi yarattığı canavarla aynı odada yaşarken zihnini koruma çabası diyebiliriz. Tabii iki farklı dünya. Yani zihnindeki o stoacı sükunet idealiyle gerçekteki Neronyan vahşet arasında kurduğu bu ip cambazlığı sonsuza dek süremezdi. Ve bu devasa gerilim en sonunda yazarını da içine çekti. Geldik incelememizin başında bahsettiğimiz o odaya, milattan sonra 65 yılına. O kaçınılmaz sona. Milattan sonra 65 yılında Roma'da Gaius Calpurnius Piso liderliğinde Nero'ya suikast düzenlemeyi amaçlayan devasa bir komplo ortaya çıkarılıyor. Pisonyan komplosu. Seneca işin içinde miymiş gerçekten? Seneca'nın bu işin içinde gerçekten olup olmadığı bir tartışma konusudur aslında. Kesin bir kanıt yok. Ancak Nero için gerçeğin bir önemi de yoktu. Bu, artık kontrol edemediği ve gölgesinden rahatsız olduğu eski hocasından kurtulmak için mükemmel bir fırsattı. Nero askerlerini gönderir ve eski hocasına kendi canını almasını emreder. Ve işte Seneca hayatının en zor sınavıyla, yani ölüm emriyle karşılaştığında yıllarca kitaplarında yazdığı her şeyi pratiğe dökmek zorunda kalıyor. Emri tam bir stoacı gibi büyük bir vakarla karşılıyor. Karısı da onunla ölmek istiyor, birlikte bileklerini kesiyorlar. Ama işler hiç de kolay ilerlemiyor. Seneca'nın yaşı ilerlemiş, bedeni o bahsettiğimiz astım, hastalıklar ve katı diyeti yüzünden zayıf düşmüş durumda. Kan akışı çok yavaş, yani o film sahnelerindeki gibi hızlı bir ölüm olmuyor. Dakikalarca belki saatlerce korkunç bir acı çekiyor. Sokrates gibi olmak istiyor orada. Evet, tarihteki felsefi idolü olan Sokrates gibi baldıran zehri istiyor, onu da içiyor. Ama dolaşım sistemi zayıf olduğu için zehir bile bedene yayılıp etki etmiyor. En sonunda askerler onu o sıcak buhar banyosuna taşıyor ve orada buharın da etkisiyle boğularak hayata veda ediyor. O can pazarında bedeni iflas ederken bile ağlayan yazmanlarına ve dostlarına dönüp şu unutulmaz sözü söylüyor. Nero'nun annesini ve erkek kardeşini öldürdüğü düşünüldüğünde akıl hocasını da öldürmesi hiç şaşırtıcı değil. Miras olarak onlara verecek hiçbir maddi şeyi kalmadığını biliyor. Çünkü mallarına zaten devlet el koyacak. Ama size hayatımın şablonunu, imago suya vita'yı bırakıyorum diyor. Tüm hayatı boyunca güç ve servet için prensiplerinden taviz vermekle, ikiyüzlülükle suçlanan biri, sence böyle asil ve felsefi bir ölümle hayatındaki tüm o çamurlu siyasi manevraları temize çekmiş olabilir mi? Bu, tarihçilerin yüzyıllardır tartıştığı kilit nokta işte.
Seneca'nın o intihar sahnesini bilinçli olarak Sokrates'in ölümüne benzetecek şekilde kurguladığı çok açık. Hayatı siyasi manevralarla, servet peşinde koşmakla, kanlı eylemleri örtbas etmekle dolu ve son derece kusurlu olabilir. Ancak ölüm anında o en büyük testte kaderi üzerindeki kontrolü tamamen eline alarak onca yıldır teorisini yazdığı o sarsılmaz iradeyi pratiğe dökmeyi başarıyor. Bedeni acı içinde kıvranırken bile aklının dizginlerini elden bırakmıyor. Hayatta belki kusursuz bir bilge olamadı ama ölümde o mutlak bilgeliğe ulaştı. İnanılmaz bir hayat. Tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak, karşımızda sıkıcı, tek boyutlu, fil dişi kulesinden vaaz veren bir ahlak hocası yok. Devasa bir servet kurmuş ama tüm bu kirliliğin ortasında insan zihninin dayanıklılığına dair en muazzam satırları yazmayı başarmış, karmaşık, çelişkili ve çok gerçek bir insan var. Onun bize bıraktığı asıl miras belki de mükemmel bir aziz olması değil, son derece kusurlu bir insan olmasıdır. Felsefesinin mükemmel laboratuvar koşullarındaki kusursuz insanlar için değil, entrikalarla, tavizlerle ve ahlaki gri alanlarla dolu bu kirli dünyada yönünü bulmaya, hayatta kalmaya çalışan kusurlu insanlar için bir rehber olduğunu kanıtlamıştır. Siz olsaydınız idealleriniz uğruna gücü elinizin tersiyle itebilir miydiniz? Yoksa Seneca gibi sistemin içine girip onu değiştirebileceğinize mi inanırdınız? Kendi hayatınızdaki o tercih edilen kayıtsızlıkları, yani vazgeçemediğiniz o lüksleri ve tavizleri bir düşünün. Felsefe gerçekten hayat kurtarır mı, yoksa sadece vicdanımızı mı rahatlatır? Bunu bir mülahaza edin. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.